Steam kış indirimleri başladı arkadaşlar. Genel indirimlere bakacak olursak arkadaşlar Elder Scrolls Oblivion Remastered inmiş 23 dolara. Warhammer bu türü sevenler için daha çok bir oyun. Zaten Mixed almış. Yani bu tür oyunları seviyorsanız bence 12 dolar verilir. Onun dışında pek tavsiye etmiyorum. Aslında Gelir Shadows'da ilk yani 30 saati falan zevklidir de daha sonra sıkıcı bir hale alabilir yani. Çünkü Valhalla da falan öyleydi. Assassin's Creed son zamanlarda hep öyle. Çok uzatıyorlar oyunu yani sündürüyorlar. Aslında güzel bir yapım olabilirdi ama 27 dolar çok bence. No Man's Sky oyununda indirim var. Bildiğiniz gibi gezegenleri gezebildiğiniz çok kapsamlı bir oyundu. Başladığında çok eleştiriler almıştı. Daha sonra çok iyi bir şekilde geliştirdiler oyun geliştiriciler bu oyunu. Bu oyunda milyonlarca gezegen arasında gezebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Açık dünya ve uzay temalı bir oyun. Zaten bilinen bir oyun olduğu için çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Çok iyiymiş bence 10 dolara kadar inmiş. 10 doları da hak edecek bir oyun. Son zamanlarda yaptığı geliştirmelerle. Şu Ball Speed, ha bu da başka değişik tür oyunlara örnek verilebilir değişik bir tarzı var. Roguelike bir oyun sanırım. Pinball tarzı bir oyun sanırım. Ben de oynamadım ama Game Pass'te görmüştüm. Bence bu paraya verilebilir oyunlar. Yani oyun tasarım açısından güzel görünüyor. Fantasy Life. Bu da simülasyon oyunu sanırım. İşte bu ildir evet. Bunu da önerebiliriz arkadaşlar. Ama biraz pahalıymış ya. Futbol Manager %10 inmiş. Çok inmemiş bence. Bu da çok inmemiş. Bu parayı hak etmez bence. Last of Us güzel oyun ama yani en fazla da bu kadar iner herhalde. Bilmiyorum %30, %40 falan inerse. Gelecek yıllarda inebilir. Stellaris bu türe aşina kişilere hitap eden bir oyun yani. Herkesin seveceği bir oyun değil bence. Zor böyle strateji oyunları sevenler için daha çok. Uzay temalı tabii. Ya strateji oyunu, Grand Strateji zaten. Şeye benziyor. Hoi 4'ün uzay hali diyebiliriz aslında. Zaten Paradox'un geliştirdiği bir oyun. Son zamanların en popüler oyunlarından biri de Silent Hill F oldu arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yeni çıkan bir oyun. Gerçekten güzel puanları almış. Konami'nin çıkarttığı bir oyun. Silent Hill serisine yeni bir soluk getiriyor. Bildiğiniz gibi psikolojik korku türünde bir oyun Silent Hill ve gerçekten etkileyici sahnelere sahip bu yeni oyun. Gerçekten çok güzel inmiş. Yeni bir oyun olmasına rağmen %40 indirim. Tabii 22 dolar biraz fazla gelebilir ama artık oyun fiyatlarına göre bakarsanız bence gayet alınabilir bir fiyat. Bu tür oyunları seviyorsanız korku, psikolojik, Resident Evil tarzı, işte böyle zombili falan. Bu biraz daha psikolojik tabii. Ve oynayan karakter de bayağı popüler oldu. Bu da dikkat çeken başka bir indirim olmuş Steam kış indirimlerinde. Cyberpunk iyiymiş bence. Zaten çok bilinmeyen bir oyun değil. Herkesin bilmediği oyunlar kategorisinde değil yani. Cyberpunk 2077 bence iyiymiş yani 15,74 dolar. Daha ayrıntılarına da bakalım arkadaşlar isterseniz. Zaten bilinen bir oyun olduğu için çok fazla bir yorum yapmaya gerek yok. Bence almadıysanız güzel bir fırsat. Açık dünya bir de Witcher'ı geliştiren CD Projekt Red'in oyunu olduğu için bence kesinlikle öyle. Deltarune Undertale'in devamı bildiğiniz gibi arkadaşlar. O da iyiymiş bence. Undertale sevenler bu oyunda oynamak isteyecektir. 10 dolar eder bence yani. Gayet kaliteli bir oyun. Dikkat çeken bir diğer indirim de Ghost of Tsushima arkadaşlar. Bence iyiymiş. 36 dolar. Yani daha fazla ineceğini sanmıyorum. Eski bir oyun ama çok kaliteli bir oyun. Zaten PC versiyonu 2024'te çıkmış. Bu yani başka daha düşük bulamazsınız arkadaşlar. Zaten oyun fiyatları bu şekilde artık. Samuray konseptini seviyorsanız kılıç dövüşlerini falan. Eski Japonya kültürünü falan yani seviyorsanız kaçırılmayacak bir fırsat gerçekten. Çok güzel animasyonları ve grafikleri var. Ortamsal açıdan çok güzel. Sadece dövüş mekanikleri olarak düşünmemek lazım. Eğer paranız varsa gerçekten değer bir oyun bence. Bu 36 dolara bir de değer. Biraz fazla tuzlu gelebilir tabii bazı arkadaşlara günümüz ekonomik koşullarında ama yapacak bir şey yok yani. Kesinlikle önerdiğim bir oyun. Eğer imkanınız varsa kesinlikle alın derim. Metal Gear Solid Snake Eater da indirime girmiş arkadaşlar. Güzel bir indirim bence. 20 dolara kadar inmiş. Yeni çıkan bir oyun zaten. Eski oyunun yeni versiyonu, remake versiyonu. Zaten güzel, efsanevi bir oyun olduğu için kesinlikle bu fiyata verilir bence. Güzel bir indirim. Alınabilir gibi duruyor. 20 dolar.
Stealth oyun bildiğiniz gibi. Metal Gear Solid zaten bilmeyen yoktur. Çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Hideo Kojima'nın oyunu. Story rich demiş zaten, hikaye bazlı, güzel ilerlemeli, ikonik sekansları olan çok iyi bir oyun gerçekten. Kesinlikle parayı hak edecek bir oyun bence. Düşünmeden alabilirsiniz eğer bütçeniz varsa. Tomb Raider oyunları da indirime girmiş arkadaşlar. Genel olarak bir bakalım isterseniz. İlk oyun, yani yeni versiyon, yeni üçlemenin ilk oyunu. En iyisi buydu bence. 1 dolara kadar inmiş. Artık olmayan yoktur herhalde bu oyun. Rise of Tomb Raider da iyiydi bence. O da 1 dolara kadar inmiş. Yani çok ucuz şu an oyunlar. Eğer hala almadıysanız arkadaşlar, kesinlikle kaçırılmayacak fırsatlar var. He, bu 1-2-3'ün remaster'ı bende vardı zaten. Bu da çok indirime girmiş. Bu tamamen, bu da diğer kalan serinin diğer oyunları. Bu da bayağı indirimler çok iyi Tomb Raider oyunlarında bence arkadaşlar. Eğer bu türe, bu seriye ilginiz varsa kesinlikle kaçırılmayacak bir sürü indirim var Tomb Raider oyunlarında. Bence değerlendirin derim. Hepsi 10 doların altında neredeyse. Bir de eğlenceli oyunlar yani. Ortalama oyunlar aslında. Çok iyi de değil, çok kötü de değil. Bazıları gerçekten iyi. Bazıları idare eder ama genel olarak eğlenceli bir seri zaten. Biliyorsunuz, Adventure, Action Adventure türündeki bir oyun. Uncharted da buna benziyor. Zaten Uncharted buna ilham almış olabilir yani. Benzer oyunlar zaten. Efsanevi psikolojik korku oyunu Silent Hill 2'nin remaster'ı da indirime girmiş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çok bilinen bir seri, zaten sevilen bir seri. Gerçekten güzel bir remake oldu bu da. Sevildi bayağı zamanında yani. Bayağı oldu çıkalı gerçi ama yine de iyi indirime girmiş bence. 16-17 doları hak edecek bir oyun gerçekten. Silent Hill efsanesini tekrardan canlandıran bir oyundu. Kesinlikle önerdiğim bir indirim bu da. Eğer bütçeniz varsa kesinlikle alın derim. Bütün oyun indirimde de eğer bütçeniz varsa diyorum. Çünkü gerçekten durum kötü yani. Yani insanlar alamayabilir. Oyuna para ayırmayı tercih etmeyebilir yani, oyuna para ayırmayı. Ama kesinlikle bence bu tür oyunları seviyorsanız kaçırılmayacak güzel bir fırsat. Genel indirimlere bir daha dönelim arkadaşlar. Starfield çok beklenene veremedi ama yine de açık dünya. Bethesda'nın yaptığı oyun. Skyrim'in uzay versiyonu diyebiliriz. Ama çok fazla beklenti karşılamadı. Bence 25 dolar edeceğini düşünmüyorum. Onu alacağınızı God of War Ragnarok alsanız daha iyi. God of War oynamış olursunuz yani. Biraz daha bütçeniz varsa. Stray bu kedi oyunu zaten. Biliyorsunuz, puzzle'lı falan. Yani ilgisi olan varsa güzel, kaçırılmayacak fırsat. Fallout 4 eski bir oyun. Ama ona rağmen 5 dolar hak eder bence. Bu bildiğim bir oyun değil. O yüzden yorum yapmıyorum. Bu zaten popüler oldu Noah Eventum'un. Evinize gelen kişilerin uzayda mı değil mi olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Farklı, değişik bir tarzda oyun. Psikolojik korku türünde. Yaptığınız seçimlerin oyunu etkilediği oyun türlerinin iyi bir örneği oldu gerçekten. Farklı bir tarzı var. Yani bu tarz eski retro kafası grafikleri seviyorsanız ya da ne bileyim PC bir dönemdeki oyunlara ilginiz varsa, işte nostaljik takılmayı seviyorsanız bence güzel psikolojik bir korku, güzel bir psikolojik korku oyunu. Player Obscure'da %20 indirime girmiş. O da zaten bildiğiniz gibi oyun ödüllerinde damgasını vurdu. Bayağı ödül aldı. Eğer JRPG türünde, işte turn-based savaş mekaniklerini seviyorsanız alın bence onu da. Herkese hitap eden bir oyun değil yani. Yılın oyunu seçildi diye hemen şey yapmamak lazım. O türe en azından bir bakın yani, videolarını falan. Zaten biliyorsunuzdur yani. Zaten çok popüler oldu o 11 ödül aldığı için. Bu oyunu da çok seviyorum ben bu arada. Game Pass'te oynamıştım. Dyson küresi üretmeye çalışıyorsun arkadaşlar. Simülasyon türünde bir oyun. Otomasyona odaklı. Satisfaction tarzı yani. Satisfaction zaten popüler bir oyun. Ona benziyor. Dyson küresi üretiyorsunuz, işte bu gezegenin etrafına enerji sağlayan güneşin etrafına yapılıyordu galiba, değil mi? Aynen o tarz bir teknoloji Dyson küresi. Onu yapmaya çalışıyordum ama oyun mekanikleri falan çok güzel bence. 15 dolara kadar inmiş. Çok da inmemiş gerçi bu. Oita'yı da çok bilmiyorum ama bu da indie platform oyunu sanırım. Roguelike. Zor diyor. Evet. He, oynamıştım. Doğru, roguelike oyun bu. Her öldüğünüzde tekrardan başlıyorsunuz. Öldükçe çeşitli özellikler açılıyor sanırım, o tarz. Zaten roguelike türü o tarzdır büyük ihtimal. Diablo 4
indirime girmiş arkadaşlar. Son çıkan Diablo oyunu bildiğiniz gibi. O da hack and slash türünde bir oyun. Zaten bilinen bir oyun yani. Herkes biliyordur Diablo'yu ama 3 falan kadar sevilmedi sanırım. Yine de böyle vakit geçirmek isteyebileceğiniz bir oyun bence eğer hack and slash türünü seviyorsanız. Biraz 30 dolar fazla gelebilir. Başka indirim dönemlerini mi bekleseniz desem yani çok da Diablo'nun indirime gireceğini düşünmüyorum. Elden Ring'in son çıkan oyunu bu da. Battleground türünde yani multiplayer türünde roguelike mekaniklerinin olduğu bir oyun. Arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz, hayatta kalmaya çalıştığınız, hayatta kaldıkça da yeni şeylerin açıldığı bir oyun. Yani online türünde bir Elden Ring gibi düşünebilirsiniz. Co-op oynanıyor ve arkadaşınız varsa gerçekten eğlenceli olabilir. Ve %25 inmiş bence Elden Ring evreninde geçen bir oyun için gerçekten güzel bir indirim. Eğer Souls-like oyunları seviyorsanız, zorlanmayı seviyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Battlefield çok pahalı bence. Bu kadar parayı da verecek bir oyun değil. It Takes Two yapan firmanın yeni oyunu Split Fiction'da indirime girmiş arkadaşlar. Bu onun kadar iyi değil diye söylediler yani genel olarak eleştirmenler. Bence 37 dolar da çok fazla. Yani zaten oynayabileceğiniz bir arkadaşınız yoksa da bence almaya gerek yok. O kadar da para edecek de bir oyun mu bilmiyorum. Biraz karmaşık bir oyun gibi geldi bana ya. It Takes Two daha güzeldi bence. Bir de bu hapishaneden kaçmaya çalıştığınız oyun vardı. Burada. Ha, aynen. A Way Out vardı bir de. A Way Out da güzeldi bence. It Takes Two da güzeldi. Ama onlar kadar iyi olmadı bu oyun bence. Kaliteli olmadı yani. Ben oynamadım ama biliyorum yani izlediğim videolardan falan. Onlar kadar ilgi çekmedi ama diğer iki oyunu kesinlikle öneriyorum. Bunu alacağınıza gayet ucuza 10 dolara ikisini alsanız bence arkadaşınızla oynayabileceğiniz en iyi iki oyun bence şunlar. Kesinlikle öneriyorum. Bu sayede bu oyuna bakarken de bunları önermiş olduk. İyi oldu bence. Son ayların popüler oyunu Megabank da indirime girmiş arkadaşlar. Vampire Survivors'ın 3D hali diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ona çok benziyor. Bullet Hell türünde bir oyun zaten. Vampire Survivors'a aşinaysanız bunu da bilir. Yani az çok tahmin etmişsinizdir. Çok popüler oldu bu oyun gerçekten. Ben de almıştım zamanında. Eğer bu tür Bullet Hell oyunlara ilginiz varsa single, roguelike türünde kesinlikle kaçırılmayacak bir fırsat. Yani Megabonk gerçekten bayağı viral olan bir oyun oldu bu sene. 4 dolara kadar inmiş bence gayet uygun. Bu fiyatta en uzun süre oynayabileceğiniz oyunlardan biri. Zaten bağımlılık yapıyor oyun biraz. O konuda uyarabilirim sizi. Balatro da mı inmiş? Balatro zaten ucuzdu ya çok da. Zaten almak isteyen almıştı. Onun, geçen senenin popüler oyunuydu o da. Bildiğiniz gibi en iyi indie oyunu ödülünü falan almıştı. Yani bu tür indie oyunlarda zaten fiyatlar çok uygun bence. Yani oyun kültürünüz de gelişir arkadaşlar. Bu tür oyunlara da şans verin bence biraz. Zaten mecbur şans veriyor insanlar. Bunlar daha ucuz. Indie oyunlar daha ucuz AAA oyunlara göre. Hatta indie game oyunlarına bakalım. Silksong da bayağı inmiş. Zaten Silksong'u benim anlatmama gerek yok. Bayağı Hollow Knight'ın beklenen oyunuydu yani ikinci oyun zaten. Souls-like türünde bayağı zor ama arkadaşlar bu arada uyarayım yani. Eğer zor oyunlara aşinaysanız alın bence. Silksong güzel tasarımı çok güzel bir oyun. Zaten benim çok fazla bahsetmeme gerek yok ama yani bu oyunu 6 dolara almak bence büyük bir şans. Ha Blue Prince de çok güzel bir oyun bence bu arada. Bu da bu senenin dikkat çeken oyunlarından biriydi. Puzzle türünde. Her puzzle çözdüğünüzde yepyeni bir hikayeyle, anlatıyla karşılaşıyorsunuz. Game Pass'te oynadım ben de gerçekten çok sevdim bu oyunu. Benim tarzıma uygun ama herkese gidecek bir oyun değil bu arada. Yani herkes sevecek diye bir şey yok ama eğer bu türü seven biriyseniz gerçekten oyun sizi hayran bırakacak kendine. Ama yani böyle puzzle oyunlarını falan sevmiyorsanız da aksiyon türü oyunları falan ilginiz varsa belki ilginizi çekmeyebilir ama kesinlikle önerilecek bir oyun. Zaten aldığı puanlar falan da çok yüksek. Bu oyunu bilmiyorum. Yeni gördüm. Farklı bir şeye benziyor. Enterrager da güzel bir oyuna benziyor. Visual Novel'mış arkadaşlar. Visual Novel yani böyle şeye odaklı, hikayeye odaklı zaten belli. Güzel indirimler var. Indie Games Awards diyor. Aynen buradaki oyunlara da bakarsınız bence arkadaşlar. Genel olarak indirimler bu şekilde arkadaşlar. Atladığımız bir şey kaldı mı? Genel olarak baktık zaten. Ayrıntılı bir şekilde bakmadım hani böyle yüz üstün körü gibi baktım ama bazı oyunlarda detayda zaten bahsettik. Gene dikkat çeken böyle
gözden kaçırdığım bir oyun olursa Shorts olarak da paylaşabilirim. Zaten indirim süresi 5 Ocak'a kadar. Gene belki bir video daha çekebiliriz duruma göre. İndirim dönemindeki ilk videomuz oldu. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.